Evet, herkese merhaba. Şimdi bu videoda Polylang eklentisi ile çeviri nasıl yapılır? Bütün özelleştirmeleri baştan sona anlatacağız. Bu video uzun olacak çünkü detaylı bir eklenti. Ama ondan önce abone olmayan kullanıcılar %80 ayıp oluyor. Abone oluyorsun tek tıkla, like'ını atıyorsun, sonra izlemeye devam ediyorsun. Hiçbir zahmet içermeyen bu özelliğe de sahip olman gerekiyor. Şimdi bunu kapat, tamam. Polylang eklentisini nasıl kullanacağız? Bundan bir önceki, hatta iki önceki videolarda G-Translate ve Translate Press eklentilerini kullandık. Onlar daha basit eklentilerdi. Bir nebze kolaya kaçtık ama yine de anlatmış olalım. Şimdi Polylang'i kullanmaya başlayacağız. Yine eklenti ekledim. Polylang yazdım. Ve gelen benim canım eklentim burada. Bunu kurdum. Bunu niye yapıyoruz? Bunu niye seviyoruz? Çünkü bize tamamen özgür bir onun özgür bir alan sunuyor. Bütün özelleştirmeleri yapabiliyoruz. Şimdi eklentiyi ekledik, etkinleştirdik. Direkt bizi kuruluma attı. Ekleyeceğimiz dilleri buraya yazabiliriz. İstediğimiz kadar dil ekleyebiliriz burada. G-Translate'de de istediğimiz kadar eklenti ekleyebiliyor, yani istediğimiz kadar dil ekleyebiliyorduk. Ama otomatik çeviriyordu. Translate Press'te ise sadece bir dil ekleyebiliyorduk. Fazlasına müsaade etmiyordu. Pro istiyordu. Burada istediğimiz kadar dil ekleyebiliriz. Burada önce bizim kendi dilimiz Türkçeyi bir ekleyelim. Yeni dil olarak ekledim. Sonra ne istiyorum? İngilizce zaten Allah'ın emri. İngilizce ama şu bayrak olarak ben Amerikan bayrağını seçiyorum. Ee, hadi Almanca yazalım bir de buraya. Tabii yazıyorum ama garip garip yerlere atıyor beni. O G'ye gider misin ha? Gel de Almancayı bul. Ha, Dutch doğru, Deutschland. Germany yazıyorum. Almanca burada. Hadi bir de senin için Arapça atayım mesela, şöyle bir Arapça, çünkü Arapçada şöyle bir durum var. Bunu belki isteyen olur. Karşına çıkabilir. Tersten ya, onlar tersten geliyor. Soldan mı? Sağdan mı yazılıyordu? İşte tersten yazılıyor ya, onu bir gösterelim onu da. Tamam, 4 dilimi seçtim. Kullanacağımız 4 dili seçtik. Devam dedik. Medya medyaları da çevirsin yani. Görselleri de çevirsin. Ona da imkanı sunsun. Ne dil tanımı? Yani herhangi bir sayfada e, bir çeviri yapmadıysak, bizim Türkçe mesela sitemiz Türkçe ya, atıyorum önemi olmayan herhangi bir sayfada İngilizce, Arapça çevirilerini yapmadık ya. Hangisinde yani Arapçayı seçtiğinde çevirmedik ama hangisi göstersin diyor. Bizim main dilimiz, ana dilimiz olan Türkçeyi göstersin. Atanmamış dillerde de. Burada ne diyor? Ana sayfam zaten Türkçe olarak ayarlamış. Çeviri dilinde yıldızlı olarak Türkçeyi seçmiş. Varsayılan dilimiz Türkçe olarak seçildi. Bunu sonradan da değiştirebiliyoruz. Çok önemli değil. Burada bazı şeyler işte, bunları göz ardı edip geçelim. Tamam. İlk kurulum tamam. Şimdi bu solda dil olarak geldi bize. Ne diyor? Buradaki 4 dilimiz hazır. Yazılarda bakın, bu az önce atanacak ana dilimizi yıldız olarak seçmiş ya, bunu burada da değiştirebiliyoruz. Az önce yanlış seçilmiş de olabilir. Ee, eyvah deme yani. Buradan yapabilirsin. Buradan tıkladığımda onu seçer. Tamam. Yazma yönümü soldan sağa. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Az önce unuttuğumuz bir dil varsa buradan da yine seçip ekleyebiliriz. Devam. Sonrasında burada çeviriler kısmı var. Burayı anlatmamıza hiçbir gerek var mı? Yok. Ayarlara gelelim bir. Çevirilere başlamadan önce bir ayarlara gelelim. URL dönüşümleri var burada. URL dönüşümlerinde de şu şekilde anlaşılır kalıcı bağlantıları, aynen language'i kaldıralım. Bak, bizim uzantımız şu şekilde olmasın. Language'den İngilizceye gitmesin. Sadece language kalksın. Direkt İngilizceye çevirdiğimde İngilizcenin uzantısı, Arapçaya çevirdiğimde Arapçanın uzantısı olacak. Ön sayfanın sayfa adı
Pardon. Sayfa adı da yine dil kodunu içermeyecek, tamam. Bunda tiki varsa bunda tiki kaldırılsın. Ana sayfanın e, yine farklı bir dile geçtiğinde de uzantısı yine aynı kalması gerekiyor. Yoksa şöyle en şeklinde falan olmasına çok gerek var mı? Yok. Tamam, onu kaldırdık. Kalıcı bağlantı dizin adı üzerinde çalışır. Aynen. İngilizceden diğer posta geçecek bu şekilde. Dil farklı domain. Tamam. Burada farklı bir şey işaretlemeye gerek var mı? Yok. Bunları bir kaydedelim. Tarayıcı dilini algılasın. Tarayıcı dili algıla neydi? Ben bu tarayıcıyı İngilizce kullanıyorsam bu siteyi açtığımda direkt İngilizce dili olarak açılacak. Ben bu tarayıcıyı Almanca olarak kullanıyorsam bu siteyi açtığımda da Almanca çevirim varsa direkt Almanca olarak açılacak. Medyalar çevriliyor. Özel yazı tipleri, mesela footer, şunları açabilirim. Header'da, footer'da bunları kullanmışım. Şunların hepsini açayım. Bunlar çok önemli değil ama bazı yerlerde karşıma çıkar. Senkronizasyon. Buralarda çeviri yapacak mıyız? Sayfa ebeveyni, gönderi formatı. Buralarda herhangi bir çeviri yapmayacağız ama yapacaksak da buradan bulup açabiliriz. Bunlar zaten pro özelliklere sahip. Kurulumu geçtik, ayarları geçtik. Şimdi çevirilere başlayabiliriz. Ekran ayarlarına geleyim. Çeviriler kalsın. Şu tarihi kaldırayım şuradan. Şunları da, şu SEO şeylerini de bir kaldıralım. Kafamız karışmasın. Giden gelen şunları da bir kaldıralım. Tamam, sadece çeviri olayları gözüksün. Şimdi benim ana sayfam nerede? Baş sayfam bu. Ana sayfası burası. Türkçe'ye zaten çevrildi. Burada bayrağa sahipsem bu zaten Türkçe'ye çevrilmiş oluyor. Bu otomatik olarak en başta ana sayfayı diğer dilleri de çeviriyor. Bak, Almanca'ya çevirmiş, bayrağa gelmiş. İngilizce'ye çevirmiş, bayrağa gelmiş. Arapça'ya çevirmiş, bayrağa gelmiş. Burada kalem işareti varsa zaten çevrilmiş anlamına geliyor. Artı işareti varsa, bunlarda artı işareti varsa henüz çevrilmemiş anlamında. Burada da İngilizce, Almanca sırası da Arapça şeklinde sıralanmış. Ana sayfayı direkt çevirdiği için ben bu İngilizceye bakalım. İngilizceye gelip tıkladığımda, tabii CTRL ile tıkladığım için yeni sekmede açtım. Elementor'la düzenle diyelim şurayı. Direkt bana öyle gelmemesi gerekiyordu aslında. Tamam, öyle gelsin. Tamam, sorun değil. Nasıl çeviririm? Benim ana sayfam bu ya. Türkçe dilim, Türkçedeki ana sayfam burası. Elementor'la düzenle deyip ben bu ana sayfayı şablon olarak kaydedebilirim. Ana sayfayı açtık. Açılsam. Suyum nerede benim ya? Açılacağım mı? Tabii bir sürü şey açık arka planda onlar yüzünden. Burada birazcık bekliyoruz. Tamam, ana sayfam benim burası ya. Ben burayı direkt şu yayınlanan hemen sağ tarafında şablon olarak kaydet deyip adını da ana sayfa olarak şablon olarak kaydettim. Tamam. Sonra burası İngilizce ana sayfam olacak. Buraya gelip yine şablonlara gelip hoppalıyor. Ana sayfam burada. Direkt yükleyebilirim. Neyse, olur ya, şunu yaparsın. Ana sayfanın şablonunu buraya yüklüyorum ama bak, bu her biri için böyle olmayacak. Diğer bir sayfalara geçtiğimde anlatacağım. Daha kolay olacak. Direkt yüklü bir şekilde gelecek. Sadece bunu ana sayfada yapmamız gerekecek. Bu şablonu oradan kaydet buraya yükle olayını. Diğer sayfalara da gelelim. Orada mantığı anlatacağım. Tamam, geldi şablonumuz. Yüklendi tamamen, değil mi? Burası İngilizce sayfam, ana sayfam. Şimdi gelip buradaki tüm içeriği keyfi olarak değiştirebilirim. Ya tabii ki doğru bir çeviriyle değiştireceğim ama buraya gelip buradaki içerikler aynı. Elementor'la düzenleme alanının aynısı. İşletmenizin geleceği için mesela bunun çevirisi neydi? DeepL'a gelelim. Hemen çevirisini yapalım.
Git şuradan. For the future. Tabii yüklenmedi bu. Şablonu yüklüyoruz şu an. Hala şablon yüklenecek inşallah Elementor'da. 8 GB'lık laptopta bu kadar oluyor. Kendin mi kardeşim? Hala yükleniyor tabii. İşletmenizin geleceği için diyor. Burayı böyle çevirdim. Dijital çözümler. Dur, bunu biliyoruz zaten. Digital Solution. Tamamen Elementor'la düzenleme mantığının aynısı. Elementor sayfamdayım. İstediğim gibi burayı değiştirebilirim. Peki sadece direkt çevirim yapmam gerekiyor. İşte hayır. Polylang'in özelliği bu. Burası benim İngilizce ana sayfam. İstersem ben buradaki şu alanı istemiyorum dersem silerim. Sildim. Yani İngilizce ana sayfada bu alan olmasın diyorsanız silin. Veya İngilizce ana sayfamda farklı bir tasarımım olacak diyorsak o tasarımı burada yapabiliyorum. Şu an tamamen Elementor'la düzenleme alanındayım. Yani istediğim gibi değiştirebilirim burayı. Burada ana sayfamıza geldik. Değiştiriyoruz. Tamamen keyfi bir özene sahibiz burada. Web design. Bunları hadi iki değiştirelim de bomboş geri dönmeyelim. Dijital pazarlama kalsın. Sesim gitti. Bir dakika su içeyim. Geldi mi? Geldi. Sesim geri geldi. Hadi bakayım. Bunları değiştirip kaydediyorum tamamen. Biz bunu menüye eklemiş miydik bu dili? Henüz menüyü de eklemedik herhalde. Ana sayfaya gelip bakalım biz bunu menüye ekledik mi? Çeviriyi eklememişiz. Hemen bunu menüye ekleyelim. Görünüme geldim. Menülere. Görünümden menülere geldim. Bu eski şeyde kaldı. Bunu kapatalım. Silelim. Ee, Menülere geldiğimde direkt bana zaten dil seçeneği geliyor. Dil değiştirici alanı geliyor. Bunu seçip ekliyorum. Peki buradaki ayarları nasıl yapacağız? Şu an hani hiçbir şey yapmadan direkt bunu eklediğimde nasıl gözüküyor bakalım. Bu şekilde yan yana hep bütün diller yan yana bir şekilde gelmiş. Bu doğru bir yapımı değil tabii ki. Bunu özelleştireceğiz. Bu yine dilin içine girip açılır menü halinde göstersin ve bayrakları da göstersin. Yani drop down yaptık biz bunu şu anda. Şimdi gelip tekrar baktığımda bakın Türkçe geldi. Tık üzerine geldiğimde alt alta diğer diller de geliyor. İngilizceyi seçtiğimde ne oluyor? Ana sayfam İngilizce web design. Bak burayı değiştirmiştik. İngilizce olarak geliyor. Ama uzantım benim böyle bir uzantı istemiyoruz. Ana sayfa için ben bunun ayarını nasıl yapıyordum? Hemen dile geldim. Ayarlara geldim. Yok. Neredeydi o? Ha, şu burada URL dönüşümleri. Şunu mu açıyorduk galiba? Şunu açıp bakalım bir. Aynen. Tamam. Bu ana sayfa için. Az önceki İngilizce için farklı başlıkta gitti buradan. Doğru kalıcı bağlantı ayarım bu şekilde olmalı. Şunu açıyormuşuz. Bunu unuttum. Bu üçü açık. Şu da açık. Bunu kaydettik. Bitti. Tamam. E, Almancayı seçtiğimde ne olacak? Tabii ki hiçbir şey olmayacak. Hatta burası boş çünkü Almancayı çevirmedik. Tek tek yaptığımız işin aynısını diğer dillerde de yapacağız. İngilizceyi çevirdik. Almancayı da yine geldiğimde tabii ki bu ana sayfa olduğu için değişmedi. Bak. Şimdi diğer sayfalarda nasıl olacak? Hakkımızda'ya geldim. Hakkımızda da Türkçeden sonra İngilizce geliyordu. Şu İngilizce artıya tıkladım. Bu tabii ki bunun adı About Us olacak. Hakkımızda'nın İngilizcesi. Sonra Elementor'la düzenle diyorum. Dedim değil mi? Elementor paneline bakalım. Ne olacak?
Açıl. Suyu da hep döktük sağa sola. Heh, ne oldu? Bak direkt zaten hakkımızda sayfası direkt olarak geldi bana. Hani tek tek yok onun şablonunu kaydedeyim, buraya her dil için kopyalayayım, yapıştırayım falan o dert yok. O sadece ana sayfa için vardı. Ana sayfada yapacağız sadece onu. Onun dışında diğer sayfalarda olmayacak. Tıkladığımızda yalnız bu şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela hakkımızda düzenleyeceksem İngilizcenin bulunduğu artıya tıklıyorum. Adını yazıyorum ve Elementor'la düzenle dediğimde zaten direkt bana bu hakkımızda sayfasının içeriğiyle beraber geliyor. Şimdi burayı değiştirebilirim ben. Hakkımızda sayfası burası. Bunları CTRL-CV ile hemen hızlıca DeepL'dan değiştirelim. Yani en başı değiştirelim ki çevirdiğimiz anlaşılsın bari. Sonra abi çevirmedi falan hani bunları duymak istemiyorum. Bütün sayfayı çevirmeyeceğim bu arada tabii ki. Bu da İngilizcenin hakkımızda alanı olacak. Tabii ki eee, her bir farklı sayfanın farklı dillerdeki adını da şurayı kapat. Bunu da yayınla artık. Heh. Sonra hakkımızda'ya geldim. Bak, hakkımızda'ya geldim. İngilizcenin bulunduğu yerde kalem işareti geldi. Bu ne demek? Yapılmış, çevrilmiş. Nerede o? About Us yazdığımız için burada. Alfabeye göre gidecek yani. Hakkımızda'nın diğeri Almanca mıydı? Almancasında artı var, Arapçasında artı var. Artı varsa neydi? Henüz çevrilmemişti. Almancayı da tıkladım. Bak buradaki sağ tıkladım. Almanca hakkımızda Über uns yanlış hatırlamıyorsam. Adını belirttim. Elementöle düzenle dedim. Ve zaten direkt hakkımızda sayfası olduğu gibi gelecek. Sadece içerisindeki metinleri düzeltebileceğiz. Buradaki özelleştirmelerdeki avantajımız ne biliyor musunuz? Mesela Almanca çok garip bir dil bana göre. Çünkü mesela tasarımın Almancası çok uzun bir kelime olabiliyor. O çok uzun bir kelime bizim sitede taşmalara sebep olabiliyor. Mesela ben burada tasarıma atıyorum 48 piksel verdiysem Almancası çok uzun bir kelime olduğu için o 48 piksel taşmaya sebep oluyor. O 48'i ben burada istersem 24'e 16'ya falan da küçültebilirim yani. O yüzden Polylang'in böyle avantajları var. Biz burayı da Almanca'ya çevirelim tabii ki. Hazır gelmişken elimiz boş dönmeyelim. Bunları hızlıca bir çevireyim. Bir dakika ya. Hazır gelmişiz çevirelim. Belki devam ettiririm ben bunun çevirilerini. Bu şekilde çevirdik tamam. Sayfaları aynı bu mantıkla ya kaydettim işte hadi. Sayfaları aynı bu mantıkla tek tek çevireceğiz. Farklı dillerde, farklı tasarımda yapmak istiyorsak tamamen özgürüz. Bize kalmış. Zaten Elementor'la düzenleme aracı. Tamam. Menüyü ekledik, sayfaları çevirdik. Hakkımızda'ya geldim mesela. Almancayı seçtim. Hop çevrilmiş haliyle geldi. Über uns. Deutschland dilinde Über uns sayfasındayım. Peki header'la footer'ı nasıl çevireceğiz? Eyvah. Burada çünkü bazı problemler yaşanabilir. Ben bu header'ı nerede yapmışım onu bir öğrenmem gerekiyor. Tema yapıcıdan mı yapılmış bu header? Nerede yapılmış onu bir bulayım. Yok burada değil. Şurada mı? Aynen öyle burada. Ben buradan nasıl çevireceğim ya ben bunu? Hmm, burada yapmasak iyiydi ya. Jackit'teyken şimdi tam olarak bilmiyorum. Bunu
tema yapıcıda yapmış olsaydık kolaydı veya başka bir eklenti olsaydı kolaydı da. Bir dakika düşüneyim bir. Bunu bu şekilde yapamayız. Edit with Elementor desem şurada bir şey var mı? Bir dakika. Yok, burada patladık. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Bunu ayrı videoda mı anlatsam acaba? Ya, hepiniz de Jackkit'te yapmamışsınızdır zaten bunu. Bu normalde Elementor'ın hadi şablonlarında olmuş olsun. Neyse ben burayı geçeceğim ya. Burayı geçeceğim ya. Tam olarak buraya hazırlanılması gerekiyor çünkü yani. Tamam işte Polylink'le nasıl çeviri yapıyoruz öğrendik. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Bir sonraki videoda muhtemelen bu header'la footer yapısını anlatacağım. Tabii ki Jackkit'te yapmadığımız header footer'da nasıl çevireceğiz bunları onu anlatacağım. Görüşürüz.